Önceki videomuzda doğal sayının çarpanlarını alandan yola çıkarak bulmayı görmüştük. Peki ya tam bölenleri nasıl? 12'yi 1'e bölsek tam bölünür. Yine 12 eder. Demek ki 1 tam bölünür. 12, 12'ye tam bölünür. Demek ki 12 de tam bölünür. 2, 12'yi tam böler. 6, 12'yi tam böler. 3 de tam böler, 4 de. 12'nin çarpanları aynı zamanda 12'nin bölenleridir. Doğal sayıların bölenlerini bulmamız gerektiğinde çarpanlarını bulmamız yeterlidir. Çarpanları bulmanın da yöntemleri vardır. Onları da verelim. Birincisi olarak Uğur böceği yöntemini verelim. İkinci olarak da gökkuşağı yöntemini verelim. 12 sayısının doğal çarpanlarına bakacağımız için 12 sayısını aldık. Bir doğal sayısından başlayarak ilerliyoruz. Çarpı. 2'nin içinde bir kaç kere var? 12 kere. 2 sayısını aldık. 3, 4 kere vardır. 2'nin çarpan 4 olur. 5 sayısı olabilir mi? Hayır, 12 5'in bir katı değildir. 5 olamaz. Eledik. Sırada 6 doğal sayısı var. 6 çarpanını zaten kullandığımız için bir daha 6 olarak buraya yazmamıza gerek yok. 12'nin içinde 7 var mı? Hayır yok. 8 var mı? Hayır, 8'in katı değil. 9'un katı mıdır 12? Hayır. 10'un da katı değil. 11'in katı hiç değil. 12'nin katı mıydı? Evet, zaten 12 çarpanını yazdığımız için bir daha yazmıyoruz. Gökkuşağı yöntemi iyice bir dikkat edelim. 12 sayısını ele aldığımız için bütün çarpımlar 12'yi verecek diye en yukarıya yazdıktan sonra gökkuşağı renkleri olacak aşağıda. Ama onların uçlarında aradığımız çarpanlar olacak. Bir doğal sayısıyla başlarız. 12'nin içinde 1, 12 kere vardır. Ne yaptık? Yani gökkuşağının aynı renkteki iki ucuna çarpanları yazdık. Sırada 2 doğal sayısı var. 12'nin içinde 2, 6 kere vardı. Yine gökkuşağının aynı renklerin uçlarına yazdık çarpanlarımızı. Sırada 3 doğal sayısı var. 3 ile 4'ün çarpımı 12'yi verir. Demek ki bu da çarpanlarıdır. 12 doğal sayısının bütün çarpanları 1, 2, 3, 4, 6 ve 12'dir. Peki biz tam sayılarda işlemler yapmıyor muyduk? Niye doğal sayıların sadece çarpanlarını, bölenlerini buluyoruz? Tam sayıların bölenlerini bulmak istediğimizde ne yapacağız? Tam sayıların bölenlerini bulmak için biraz daha sabretmeliyiz. Çünkü asal sayıları tanımak gerekiyor. Birlikte asal sayılar başlığı altında tam sayı bölenlerini bulma yöntemini öğrenelim. Tabii sonraki derslerde. Zihinsel işlemler için mini 4 tane yöntem ekledikten sonra ÖSYM tarzı işlem ve basamak sorularıyla iyicene konuyu pekiştireceğiz. 85 ile 6'yı çarpmak için zihinden hangi yöntemi yapabiliriz? Çarpanlardan biri 85. Yani 2'nin katında 10'un katı olabilecek güzel bir sayı geliyor. Çarpanlardan birini 2 ile çarparız, diğerini de 2'ye böleriz. Bize verilen işlemi 2 ile çarpıp 2 ile bölünce aslında buradaki sonucu değiştirmiyor. Yani 1 ile etkisiz elemanla çarpmak gibi de düşünebiliriz. 85'i 2 ile çarptığımızda 170 gelir. 6'yı 2 ile böldüğümüzde 3 gelir. Elde ettiğimiz sonuçları artık birbirleriyle çarpmak çok kolaydır. Çünkü birler basamağında 0 olacak. Geriye kalan 17 ile 3'ü çarpmak olacaktır. 17 ile 3'ü çarparsak 51 gelir. O yüzden sonuç 510 olur. Diğer bir yönteme geçtik. Bu sefer işlemde 72 ile 8'i çarpmak var. Çarpanlardan biri 8 olduğunda diyoruz ki 8 aslında 2 çarpı 2 çarpı 2'dir. 72'yi direkt 8 ile çarpmak yerine zihinden 72'yi ilk önce 2 ile, daha sonra elde ettiğimiz sonucu 2 ile, daha sonra elde ettiğimiz sonucu 2 ile çarparak yine doğru sonuca ulaşabiliriz. 72 ile 2'yi çarparsak 144 gelir. 144 ile de 2'yi çarparsak 288 gelir. Ve son kez 2 ile çarpıyoruz. 288 ile 2'yi çarparsak 576 gelir. Bir sayıyı 2 ile çarpmak 8 ile çarpmaktan daha kolaydır. O yüzden zihinden bu şekilde yapabiliriz. Bu sefer işlem olarak bölme var. Bölünenin birler basamağında 5 varsa ve bölen 5 veya eksi 5 ise bakalım hangi yöntemi uyguluyoruz. Bunu 2 adımda verelim. Birinci adım. Tam sayılarda bölme işlemi olduğu için ilk önce işareti belirleyelim. 575 önünde gizli artı işaretini barındırır. Artıyla eksinin bölümünden eksi gelir. Yani kodlamamızı da düşünerek de hatırlayabiliriz. Dostumun düşmanı düşmanımdır. Artık işaretlerle işimiz bittiyse geriye kalan sayıları sen gel seni 570 olarak alalım. Seni de 10 bölü 2 olarak alalım. Şimdi bizim bölünen sayımız 575'ti. Onun 570'ini aldık. Daha sonra geriye 5'i kaldı, öyle değil mi? Bunu şöyle de düşünebiliriz. 575 dediğimiz sayı 570 artı 5 olarak aldık. Daha sonra bunu 5'e bölmeye çalıştık. Bölen parantezin içine dağılabiliyordu. İlk önce 570'i 5'e bölüyoruz. Daha sonra 5'i 5'e bölüyoruz ve onları birbirleriyle topluyoruz. Soldan sağa doğru gidince ilk önce 570'i 10'a bölüyoruz. Buradaki sıfırlar gitti. Geriye 57 kaldı. 57 ile de ne yapıyorduk? 2'yi çarpıyorduk. Oradan da 114 geliyor. Yani buranın sonucu 114'tür. Bu yöntemi hatırlamayanlar dediğimiz gibi bir önceki videoya gidebilirler. İkinci adımdaki sonucu buluyoruz ve birbirleriyle toplayacağız. 5'i 5'e bölersek 1 gelir. Ve bunları birbirleriyle topladığımızda 115 elde ederiz. Aslında bu bölmenin sonucu eksi 115'tir. Direkt böyle uzatmak yerine mantığını anlattık. Daha da kısa şekilde yapılışına yöntemini vereceğiz. Bölme işlemindeki ilk iki basamağı 2 ile çarpıyoruz. Çarpı 2. Geriye kalan 5 bölü 5'ten gelen 1'i üzerine ekliyoruz. Baştaki iki basamağı 2 ile çarpıyoruz. Daha sonra çarptığımız, elde ettiğimiz sonuçla 1'i topluyoruz ve 115'e ulaşmış oluyoruz. Uzun uzun bölmek yerine veya buradaki mantık adımlarını yapmak yerine
Şuradaki pembeli yerdeki adımları yapmamız yeterlidir. İşte bu bölmeyi yapmak bu kadar kolay. Bu işlemin sonucu eksi 115'tir. Bir bölme işlemini sadece 2 ile çarpıp sonuca artı 1 ekleyerek de çok kısa bir şekilde yapabiliyoruz ve son yöntemimize geçiyoruz. Bu sefer 9 ile çarpmayı nasıl daha kısa şekilde zihinden yapabiliriz? Bize diyor ki 9 tane 73 var. Onun yerine biz 10 tane 73'ü alırsak, içinden bir tane 73'ü çıkarırsak yine doğru sonuca ulaşabiliriz. Çarpanlardan biri 9 olduğunda diğerini 10 ile çarpıp içindeki diğer çarpanı çıkarıp sonuca ulaşabiliyoruz. Bu çarpmanın sonucu 657'dir. Buradaki yöntemleri soru bankanızda uyguladıkça zihninizde daha iyi oturacaktır ve hızlanacaksınız. Sırada ÖSYM tarzı işlem ve basamak soruları var. Yaklaşık 20 tane soruya bakacağız. Ama bunlar sadece soru çözme yöntemlerini öğrenme gibi değil, konuyu gerçekten pekiştirme ve üzerine ekleme olarak da düşünebiliriz. İlk soruyu okuyoruz. 32'nin doğal sayı bölenleri aşağıdaki kutularda yer almaktadır. Yani buralarda, tamam. Yeni bir temel işleme girmektedir. Yani 1 ile 32 bir işleme girmiş ve elde ettiğimiz sonuç 33'müş. Aşağıdaki kutuların arasında yer alan dairelerde temel işlem işaretleri olacaktır. Temel işlem işaretleri ya nedir? Toplamadan gelen artıdır, çıkarmadan gelen eksidir, çarpmadan gelen çarpıdır veya bölmeden gelen bölme işaretidir. Bunlardan hangisi olacak bize diyor. Bu işaretlerin doğru sıralaması ne olur? Evet, soru bize aslında 32'nin doğal sayı bölenlerini vermiş. Ancak kutuların içine bölenlerini koymasaydı biz bulamaz mıydık? 32'nin doğal sayı bölenleri bize vermemiş ve bul diyor. O zaman eşittir diyoruz. Aslında bize çarpanlarını bul demek istiyor. 32'nin çarpanlarını Uğur Böceği yöntemiyle bulabiliyorduk. Ve bir doğal sayısıyla başlıyoruz. 1 ile neyi çarparsak 32'yi veriyor? Tabii ki 32 sayısını. Çünkü bir etkisiz elemandı çarpmada. 2 ile hangi sayıyı çarparsak 32'ye ulaşırız? Bunu 32'yi 2'ye bölerek de bulabiliriz. Ya da 2'nin çarpanlarını tek tek sayıp düşünerek de bulabiliriz. 16'yı verir. Peki 3 ile hangi sayıyı çarparsam 32'ye ulaşır? Hayır, ulaşmaz. 3'ünün katında 32 yok, 30 vardır. O yüzden 3 çarpanını sileriz. Şimdi 4'e bakıyoruz. 4'ün katında 32'yi veren evet 8'dir. Bu sefer 5 çarpanını düşünsek 5'in hangi katında 32'ye ulaşırız? Olmuyor, ancak 6. katında 30'u verir. 32'yi vermez. 6'nın katında bakalım. 6'yı da hangi sayıyı çarparsak 32'yi verir? Böyle bir şey yok. Yine 6'nın 5. katında 30'u veriyor. 32'ye ulaşamıyoruz. O zaman 6 çarpanını da sildik. 7'nin katında 28 vardır veya 35 vardır. O yüzden 7 de olmaz. 8 çarpanını düşündüğümüzde evet zaten karşısında var. Buraya yazmıştık 8 çarpanını. Ta ki 32'ye kadar baktığımızda diğer çarpanlar yoktur. O yüzden 32'nin bütün çarpanları buradaki gövdede bulunmaktadır. Kutuya yazdığımızda soruya böyle de devam edebilirdik. Bir doğal sayısıyla 32 doğal sayısı işleme girdiğinde 33'e ulaşmış. Bu nasıl bir işlemdir? 1 ve 32'den büyük bir sayıya ulaştığımıza göre tabii ki toplama işlemidir. Şimdi aşağıdaki işlemin işaretini bulacağız. 2 doğal sayısı ile 16 doğal sayısından çok küçük bir tam sayıya ulaşmış. O zaman şöyle düşünelim. Burada eksi olduğuna göre işaret eksi olabilir mi? Veya bölme olabilir mi? Çünkü azalmalar hangi işlemlerle oluyordu? Ya çıkarma işlemiyle ya da bölme işlemiyle oluyordu. Dolayısıyla ilk önce bir çıkarmayı düşünelim. Bakıyoruz, burada 2 tane dost var. Kodlamamızdan yapıyoruz. Burada ise 16 tane düşmanımız var. 16 düşmandan 2 tane dost çıkınca geriye 14 tane düşman kalıyor. Evet, çıkarma işlemine uyuyor. O zaman buradaki işaret eksidir. Geldik bir aşağıdaki işleme. Onun işareti ne olacakmış? 4 ve 8 tam sayıları var ve kendilerinden daha büyük bir sonuca ulaşmışlar. Yani bir artış olmuş işlemden sonra. Artışı gerçekleştiren işlemler ya toplamadır ya da çarpmadır. İlk önce toplamayı düşünelim. 4 ile 8'i toplarsak 12 edecektir. Evet, işaretimiz nedir? Artıdır. Cevabımız artı, eksi, artı olacaktır. İlk sorumuzu bitirdik bile. İkinci soruya geçiyoruz. 70 bölü a bir doğal sayı olduğuna göre a yerine yazılabilecek kaç farklı doğal sayı vardır? Bu soruyu okuduğumuzda aklımızda oluşacak düşünceler nelermiş? Haydi bakıyoruz. 70 bölü a. Yani demek ki payda da öyle bir sayı olacak ki 70'i o sayıya böldüğümüzde tam bölünecek, kalansız bölünecek. Yani buradaki sayı tam böleni olacak demektir. Çünkü tam bölünsün ki burada elde ettiği sonuç bir doğal sayı olsun diyor bize. İşte bunu kafamızda canlandırmalıyız veya kağıda bu şekilde dökebilmeliyiz. Tam bölen sayı a'dır. Aslında bize demek istiyor ki 70'in bölenlerinin hepsi a olabilir. Demek ki şuradaki ifadeden buraya varabilmeliyiz. Buraya vardığımızda biz bir doğal sayının bölenlerini bulma yöntemini biliyorduk. Ya gökkuşağı yöntemi ya da Uğur Böceği yöntemiydi. Haydi yeniden Uğur Böceği yöntemiyle bölenlerin hepsini bulalım. Çünkü a onlardan biri olabilir. 70 doğal sayısını aldık. Bir çarpanıyla başlıyoruz. Birin hangi sayıyla çarpımı 70'i veriyor? Tabii ki 70. Bir etkisiz eleman olduğu için çarpmada.
Geldik 2 doğal sayısına. 2'nin katlarında 70'i veren 35'tir. 3'ün katlarında 70'i veren var mıdır? 70'i 3'e tam bölemeyiz. Tam böleni veya çarpanı olamaz. O zaman 4'e geçelim. 4'ün katlarında 70'i veren sayı yoktur. Yine de şuradaki bölme işlemiyle kontrol edelim. 4 kere 1'den 4, 30 kal, 4 kere 7, 28. Evet, çıkardığımızda kalanlı oluyor. Bize kalansız tam bölen lazımdı. O yüzden 4 olamaz. Buraya 4'ü yazamayız. Bunları bu şekilde bulabiliriz. Şimdi 5'e geldiğimizde evet 5'in katında 70 vardır. Zaten birler basamağında 0 olmasından bellidir. 70'i 5'e böldüğümüzde 14 çarpanını elde ederiz. O zaman 5 ile 14'ü çarparak ulaşabiliyormuşuz. Şimdi sırada 6 doğal sayısı var. 6 ile neyi çarparsak 70'e ulaşırız? Hayır, öyle bir şey olmaz. 70 6'ya tam bölünmez, kalanlı bölünür. Bir de 7'ye bakalım. 7 evet 70'in çarpanları arasındadır. Yani bölenleri arasında. Onu çarparsak 70'e ulaşırız. 8'e bir bakalım. 9'a bakalım. Artık ondan sonra bakmamıza gerek var mı? Şimdi böyle gittiğimizde zaten yok, çarpanları bellidir. Buradaki aralıklarda çıkmaz. Çünkü bunların katlarında olması gerekliydi. O yüzden biz 7'den 10'a kadar arada olan sayılara bakıp bitiriyoruz. Tamam. Şimdi 8'e baktığımızda 70 8'e tabii ki tam bölünmüyor. O yüzden 8'i de almıyoruz. 70 9'a tam bölünür mü? Hayır, tam bölünmez veya 9'un katlarında 70 yoktur. Evet, 9'dan sonra 10 çarpanına geldik. 10 çarpanı evet buradaki Uğur Böceği yöntemimizde olduğu için çarpanları arasındadır. Geriye kalan sayılara bakmamıza gerek yok. Diğer çarpanları burada bulmuş olduk. Bütün çarpanları yani bölenleri 1, 2, 5, 7, 10, 14, 35, 70 ise A'nın eşit olabileceği bütün sayıları bulmuşuz demektir. A'nın yerine yazılabilecek kaç farklı sayı varmış bakıyoruz burada. 2, 4, 6, 8 tane doğal sayı varmış. Örneğin bir tanesini deneyelim. A yerine bir doğal sayısını yazdığımızda 70 bölü 1'den 70 doğal sayısına eşit olur. Yani doğal sayıyı verir. A 10 olsaydı onu deneyelim. 70 bölü 10'dan 7 doğal sayısı gelecekti. Evet. Demek ki bu yöntem gerçekten doğru ve bu soruları bu şekilde bulabiliyoruz. Üçüncü sorumuza geçtik. A ve 48 bölü A tam sayılardır. Bu sefer bu bölmeden gelen bir doğal sayı değil, tam sayı olacakmış. Tamam. Buna göre A tam sayısı kaç farklı değer alabilir? 48'e A gibi bir sayıya böleceğiz ve tam bölünecek, kalansız bir bölme olacak. Aslında buradaki ilk cümle 48'i tam bölen tam sayı A demek istiyor. Peki 48'i bölen birçok tam sayı var. Örneğin 48'i tam bölen bir tam sayısı var. 48'i tam bölen eksi bir tam sayısı var. Bunları nasıl bulacağız? 48'in bölenlerinin hepsi A sayısı olabileceği için biz Uğur Böceği yöntemimizi buraya alalım. Hatta kafasını alalım, geri kalanını buluruz. 48 tam sayısını aldık. Bir çarpanıyla başladık. Bir bütün tam sayıların bölenleri veya çarpanları oluyordu. O yüzden bir kesinlikle var. Diğer çarpanı da 48 olacaktır. Peki 2 var mı? Evet 2 de var. Bölerek de bulabiliyoruz. Demek ki 24. katında 48'e ulaşıyormuşuz. Diğer böleni yani çarpanı 24'tür. Peki 3 çarpanı var mıdır? 48 3'e tam bölünür ve diğer çarpanı 16 olur. 4 çarpanı olabilir mi bakıyoruz. Evet, diğer çarpanı 12 olur. Sonu 0 veya 5 olmadığı için 5'in katı değildir bu. O yüzden 5 çarpanını almayacağız. 6 çarpanı olabilir mi? 48'i 6'ya bölersek 6'nın 8. katı zaten 48'i veriyor. O yüzden diğer çarpan 8 olur. 7'ye bakacağız. 7'nin katlarında 48 olmaz. 49 oluyor. O yüzden 7 çarpanını almıyoruz. Geriye 8 geldi. Bundan sonrası aynen bu şekilde devam edeceği için aradaki tam sayılara bakmıyoruz. Ama dikkat edelim. Bunlar doğal sayı bölenlerinin hepsidir. 48'in doğal sayı bölenleri bunların hepsi ise tam sayı bölenleri ne olacaktır? Biliyoruz ki buradaki tam sayıların önünde gizli artı işareti var. Bunların eksilisini düşünürsek yani eksi 1 ve eksi 48 çarpanını düşünürsek evet eksi ile eksinin çarpımından artı gelir. 1 ile 48'in çarpımından 48 gelir. Yani yine 48 doğal sayısına tam sayısına ulaşmış oluruz. Demek ki buradaki çarpanlarının hepsinin eksilisini düşünürsek yine 48'e ulaşırız.
Buradaki örnekten bu bariz bellidir. Hemen buradaki çarpanları negatif tam sayıya çeviriyoruz. Negatif tam sayı her zaman parantezli kendini belli eder. Önceki notlarımızı kesinlikle uygulamaya devam ediyoruz. 48 tam sayısının bölenlerinin hepsi, yani tam sayı bölenlerinin hepsi aşağıdadır. Yani 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48, eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 6, eksi 8, bunların hepsi bölenleridir. Bakalım kaç tane var bundan demiş. Burada 4, 8, 12, 16, 20. 20 tane farklı değer alabiliyormuş A sayısı. Bu sorunun cevabı 20'dir. Dördüncü sorumuza geçtik. Yıldız, kare, daire tam sayılardır. Yıldız çarpı kare 30'a eşit oluyormuş. Kare çarpı daire 24'e eşit oluyormuş. Eşitliklerini sağlayan en küçük kare değeri. İşte buranın altını çizmeliyiz. Öyle kafamıza göre değil de en küçük değerde istiyor kareyi. En küçük kare değeri için yıldız artı daire toplamı kaç eder? Çok bilinmeyen var ama ortak şekiller var. İşte oradaki ortaklardan yola çıkmalıyız. En azından ortaklık bize gidişatı kolaylaştıracaktır. Bakıyoruz, ortak şekiller bunlar. O zaman bu ortak şekillerin en küçük olmasını istiyorsa ortak şekillerin eşiti ne olabilir? Örneğin buradaki yıldız sayısı 30 olsa 30'la 30'u bölsek evet kareyi elde edebiliriz. O genel ifadesini şu şekilde yazabiliriz. 30'u yıldıza bölersek elde edeceğimiz sayıdır. Yani çarpma işleminin tersi bölme olduğu için oradan da kareyi bulabiliriz gibi de düşünebilirsiniz. 30'u yıldıza bölersek kareyi elde ederiz. Tamam. Hatta verdiğimiz değerleri de yazalım. Eğer yıldız 30 olursa 30'u 30'a bölünce kare 1 gelir. En küçük bir sayısı mı daha henüz bilmiyoruz. Bu kafadan verdiğimiz bir değer. Buradan kareyi nasıl buluyoruz? 24'ü daireye bölersek eğer karenin değerini verecektir. Ortak bir sonuç elde etmeye çalışıyoruz ya. Nasıl 1 olsa 24'ü kaça bölersek 1 olur? Tabii ki 24'e. O zaman dairede 24 olur. Şimdi bu verdiğimiz değere göre en küçük bir değerini alabilir gibi görüyoruz. Ama bize sorunun tanımları, istekleri çok önemlidir. Ne diyor? Şekiller tam sayıdır diyor. Tam sayıların en küçük değerinde 1 yok ki. Yani eksi 1 de olabilir, böyle değer vererek değil. Tam emin olarak bulabilmeliyiz. O zaman şuradaki eşitlikleri, ortaklıkları bir alalım. Bunları buraya alırken tam kesin olarak nasıl sonuca varırız onu görelim. Buradaki bölme işlemlerinden ortak bir sonuç gelecek. Bu bariz bellidir. Bir de diyor ki bu ortak sonuç olabilecek en küçük tam sayı değeri olsun. Olabilecek en küçük tam sayı değeri negatif tam sayıdır. Demek ki sonuç negatif tam sayı olacak. Küçük dediği için tam sayı. Bir de biliyoruz ki buradaki bölme işlemindeki paydalar bölenlerdi. Bölme işlemi konu başlığında bunu vermiştik. Payda aynı zamanda bölen demekti. Bölenlerini bulmamız gerekli. Yani bölenlerini bulmak demek aynı zamanda çarpanlarını bulmak demektir. Çünkü çarpma işleminin tersiydi. Tamam. O zaman buradaki çarpanlarını belirledikten sonra o çarpanlardan ortak olan çarpan bizim ortak sonucumuz olabilir diyoruz. Ama ortak çarpan aynı zamanda negatif olsun diyor bize. İşte bunları dikkate ala ala esas sonuca ulaşmaya çalışacağız. Tamam? Çıkardığımız yolu yazalım. Çarpanlarını Uğur Böceği yöntemiyle yapalım. Uğur Böceğin kafasındaki sayı 30, Uğur Böceğin kafasındaki sayı 24. Önce bir çarpanıyla başlıyoruz. 1 ile hangi sayıyı çarparsak 30'a ulaşırız? 30 sayısını. Yine burada da 1 ile başlıyoruz. 1 ile hangi sayıyı çarparsak 24 sayısına ulaşırız? 24. O zaman 30'un çarpanlarında 1 ve 30 var. 24'ün çarpanlarında 1 ve 24 var. Ortak çarpanı hangisi oluyor? Tabii ki ortak olan bir çarpan oluyor. O zaman buradaki ortak sonuç 1 olabilir diyoruz. Çarpandan dolayı ortak sonuç 1 olabilir dedik ama negatif tam sayı olarak bizden istiyordu. Ortak çarpanın negatifini alırsak aslında ortak sonuca ulaşabiliriz. Örneğin eksi 1 ile eksi 30'u çarptığımızda bu çarpanları çarptığımızda 30'u veriyor. O zaman 30'un çarpanlarında eksi 1 ve eksi 30 vardır. Sonra 24 için bakalım. Eksi 1 çarpanını aldığımızda eksi 24 ile çarparsak ne olacaktır? 24 sayısını verecektir. Demek ki 24'ün çarpanlarında eksi 1 ile eksi 24 de vardır. Bunların ortak olanları nedir? Eksi 1'dir. Dolayısıyla eksi 1 gerçekten de ortak sonuç olarak sağlıyor. Demek ki bulduğumuz çarpanların negatifini alarak ortak sonuca ulaşmaya çalışabiliriz. Ortak çarpan olarak eksi 1, ortak sonuç eksi 1 tam sayısı olabilir. Bakalım eksi 1'den daha küçük bir değer bulabilecek miyiz? Bunu bulabilmek için yine çarpanlarına bakıyoruz. 30'u veren çarpanlarda 2 olabilir mi? Evet olabilir. 2 ile 15'in çarpımından 30 gelir. Yani 2 de 15 de 30'un çarpanıdır. Peki 2 ile hangi sayıyı çarparsak 24 sayısını verir? 24'ün de çarpanlarını bulduğumuz için 12 deriz. 24'ün çarpanlarında 2 ve 12 var. Tamam.
Ortak çarpan, bu iki sayının ortak çarpanı, yani ortak sonucu ne olabilirmiş? 2 çarpanı olabilirmiş. Ama bize negatifi lazımdı. O yüzden hepsini negatife çeviririz ve eksi 2 ortak sonuca ulaşırız. Evet, eksi 1'den daha küçük olduğu için eksi 2 bizim aradığımız en küçük değer olabilir diyoruz. 1'i 2'yi düşündük. Şimdi 3 ortak çarpan olabilir mi diye düşünelim. 3 ile hangi sayıyı çarparsak 30'a ulaşırız? 3 ile 10'u çarparsak 30 doğal sayısına ulaşırız. Tamam. 3 ile hangi sayıyı çarparsak 24'e ulaşırız? 3 ile 8'i çarparsak 24'e ulaşırız. Evet, bakıyoruz çarpanları arasında 3 ortaklık sağlıyor. Ancak bize negatif lazımdı, negatif ortak lazımdı. O zaman bunların eksilisini düşünüyoruz. Ortak sonuç eksi 3 olabilirmiş. Güzel. Yani biz gitgide küçük değerler bulmaya devam ediyoruz. O yüzden çarpanlarına bakmaya devam ediyoruz. Hem 30'un hem de 24'ün çarpanlarına bakarak ortak olanları belirliyoruz. Peki sırada 4 çarpanı var. 4'ün katlarında 30 var mı? Hayır, yoktur. Biz ortak bulmaya çalıştığımız için bir tane bile yoksa onu eleyelim. Buradaki ne bakmamıza gerek yok. Geldik 5'e. 5'in hatta 6 katında 30 veren sayı var. Ancak 5'in katında 24'ü veren sayı yok. Biz ortakları bulmaya çalıştığımız için buradaki çarpanları yazmayalım diyoruz. 5'ten sonra 6 sayısını deneyeceğiz. 6'nın 5. katında 30'a ulaşıyoruz. 6'nın 4. katında 24'e ulaşıyoruz. Ortak çarpanı yakaladık ama bize negatifi lazımdı. Negatif biçiminde alıyoruz. Eksi 6'yı yazıyoruz. 6 sayısından sonra 7'yi deniyoruz. 7'nin katlarında 30 yok. 7'nin katlarında 24 yok. 8'i deneyelim diyeceğiz ama burada artık 8'e döndüğü için 6 ve 7'ye baktık, 8'e döndüğü için bundan sonrasına bakmamıza gerek yok. Ya Uğur böceğin gövdesindeki noktada o sayı varsa ondan sonrasına bakmamıza gerek yok. Zaten çarpanlar yer değiştirse de aynısını verdiği içindir. Bizim ortak sonuçlarımızın hepsi buradadır. Ama bunların arasından bize sadece en küçük değerini alın demiş. O zaman alacağım en küçük değer eksi 6 olacaktır. Aslında karenin değeri eksi 6'ymış. Biz yıldızı bulabiliriz. Çünkü 30'u veren çarpanlar veya bölenler arasında ne vardı? Eksi 6 ve eksi 5 vardı. Eksi 6'ya ulaşmaya çalışıyorsak yıldız ne olacaktır? Eksi 5 olacaktır. Yine sonuç olarak eksi 6'ya ulaşmaya çalışıyorsak buradaki bölmeden kaynaklı olarak eksi 6'ya ancak eksi 4 böleniyle ulaşabiliriz. O yüzden dairede eksi 4 olacaktır. Bize yıldızla dairenin toplamını soruyorsa ne yaparız? Eksi 5 ile eksi 4'ü toplarız. Topladığımızda ise eksi 9 sonucuna ulaşırız. 5 tane düşmanla 4 tane düşmanı topladığımızda 9 tane düşman eder. Yani eksi 9 sorumuzun cevabı olur. Bir sonraki sorumuzu okuyoruz. A ve B pozitif tam sayılar olmak üzere A artı B bölü 14 eşittir 17 olduğuna göre A'nın en büyük değeri kaçtır? Bu soruda bize sadece A'yı sormuyor. Bir de şöyle bir şart koşuyor. A olabildiğince en büyük değerde olsun diyor. Bu şartı sağlamak için bu toplamada bazı ince düşünceleri gerçekleştirmemiz gerek. Pozitif tam sayımız en büyük sayı olacak. Buradaki toplanan en büyük olacaksa geriye kalan toplanan olabildiğince en küçük sayıda olmalıdır. Örneğin buradaki sayı 1 olsa burası 16 olur. Buradaki sayı 2 olsa burası 15 olur. Demek ki sayı küçüldükçe buradaki sayı 2'den değil de 1 gibi bir sayı küçüldükçe A daha büyük bir sayı alıyor. Ve bunu deneyerek zihnimizde de görebiliriz. Ezber yapmaya gerek yok. O yüzden burayı olabildiğince küçük alıyoruz. Burayı olabildiğince küçük sayı alıyorsak ve B pozitif olacaksa en küçük pozitif tam sayı düşünelim. B eşittir 1 olsa. Burada yerine yazarak bakalım. A artı 1 bölü 14 eşittir 17. Böyle bir toplamayı yapabilmemiz için burada tam sayı değil de rasyonel sayı olması gereklidir. Yani rasyonel sayıyı da diğer bir rasyonel sayı topladığımızda ancak tam bir sayıya ulaşabiliriz. Rasyonel sayı olmak zorunda. Ama soru bize şöyle bir bilgi vermişti. A pozitif tam sayıdır. Yani rasyonel sayı olamaz. O yüzden B'nin 1 olma durumu elendi. Buradan bir rasyonel sayı gelmemesi lazım. Eğer gelirse çünkü A rasyonel sayı oluyor. Buradan bir tam sayı geleceği kesinleştiği için o bilgiyi buraya yazalım. Daha önce yaptığımız çözüm yöntemlerini düşünelim. Bölme işleminde tam sayı olabilmesi için ne yapıyorduk? Bilinmeyen B harfi 14'ün çarpanlarından biridir diyorduk. 14'ün çarpanlarına Uğur böceği yöntemiyle bakalım. İlk çarpan olarak bir tam sayısını aldık. 1 ile 14 çarparsak 14'e ulaşırız. Sırada 2 sayısı var. 2 ile hangi sayıyı çarparsak 14'e ulaşırız? 7. O zaman çarpanları 2 ve 7. 3'ün katında 14 yok. 4'ün katında 14 yok. 5'in katında yok. 6'nın katında yok. 7'nin katında zaten bulmuştuk. Tamam, bitirdik. Demek ki buradaki B tam sayısı 1, 2, 7, 14 olabilir. Tabii bunların negatifini de düşünebiliriz ama bize B'yi ne vermişti? Pozitif vermişti. O yüzden sadece buradaki pozitif çarpanlarını alabiliriz.
Şimdi burası olabildiğince küçük olacaksa ve B birden farklı olacaksa çarpanlar arasında 2'yi seçsek 2 bölü 14 gibi bir rasyonel sayı olacak. O zaman 2 de elenir. Buradan elemiştik. 2'yi de yerine koyduk. Rasyonel sayı olduğunu gördük. Eledik. 7'yi de yerine koyup bakalım. 7'yi yerine koyduğumuzda 7 bölü 14 yine rasyonel sayı. Tam sayı olmuyor. O zaman 7 de elenir. 14 çarpanını deniyoruz. 14'ü koyduğumuzda 14'ü 14'e böldüğümüzde elde ettiğimiz sayı 1 sayısıdır. Yani tam sayı oldu. Tamam, aslında bizim B'miz 14'müş. Ve 14 olunca A'nın en büyük değerini bulabiliyoruz. Buradaki bölümden 1 geldiği için 1 ile hangi sayıyı toplarsak 17 eder? Tabii ki o sayı 16'dır. A'nın en büyük değeri 16 olur. Bu sorunun cevabı 16'dır. Bir sonraki sorumuzu okuyoruz. A tam sayı olmak üzere eksi 6 eksi 5A bölü A ifadesi bir doğal sayı olduğuna göre A'nın alabileceği kaç farklı değer var? Düzenlememiz lazım. Doğal sayıya yakın bir versiyona çevirmemiz lazım. Öncelikle buradaki eksiden kurtulmamız lazım. Çünkü doğal sayılarda, tam sayılarda olduğu gibi eksi işaretleri bulunmamaktadır. Eksiyi dağıtalım. Eksi paya kayabiliyordu. Bunu ilk videomuzda vermiştik. Eksi işaretini parantezin içine dağıtıyoruz. İlk önce eksi 6 olacak. Daha sonra buradan şuradaki eksiyi de dikkate alarak devam edeceğiz. O yüzden dikkatlice dinleyelim. Eksi 6. Aradaki eksi işaretini koyalım. Eksi kendini her zaman parantezle belli eder. Bölü A. Düzenlemeye devam ediyoruz. Buradan eksi 6 kesin geliyor. Burada ise eksi ile eksinin çarpımı var. Kodlamamızdan yapalım. Düşmanımın düşmanı dostumdur. Yani 5A geliyor. Bölen yani payda ortak olunca bölünenin toplananlarına dağılabiliyordu. Yani şu şekilde yazabiliyorduk. Bunu kesirler konusundan da biliyoruz. Biz kesirlerden biliyoruz. Paydası ortak ise rasyonel sayılar konusuna çok detaylı girmedik. Evet, tanıdık o sayıları, ancak eğer bilmiyorsak kesirler konusuna bakabilirsiniz. Oradan da bunu yazmayı öğrenirsiniz. Devam ediyoruz. Burada herhangi bir işlem yapamayız çünkü A bilinmeyeni var. Burada bir işlem yapabiliriz. 5A'yı A'ya böldüğümüzde kaç kere A 5A eder diye sorduğumuzda 5 kere A'dan 5A gelir ve bölme işlemimiz biter. Aslında buradaki bölmenin sonucu neymiş? 5 sayısıymış. Şimdi doğal sayıya çok daha yakın bir ifadeye geldik. Buranın sonucu bize neyi veriyordu? Doğal sayı. Buradaki doğal sayı örneğin 0 olsa. Biliyoruz ki 5 sayısıyla eksi 5 sayısını, tam sayısını topladığımızda 0'a ulaşırız. Buranın eksi 5 olabilmesi için eksi 6'yı öyle bir sayıya böleceğiz ki eksi 5 olacak mı? Peki eksi 6'nın içinde eksi 5 gibi çarpanlar var mıdır? Çarpanlarında olmadığı için bu şekilde bir sonuca ulaşamayız. Ya buranın eksi 5 olması için burada A bir tam sayı olamaz. Böyle bir eşitlikte A tam sayı olamıyor. Hatta buradaki eksiden kurtulmak için, daha net görebilmek için bunu eşitliğin diğer tarafına atabiliriz. Şuradaki ifadeyi alarak yapalım onu. Biliyoruz ki bilinmeyenler eşitliğin diğer tarafında geçince işareti yön değiştiriyor. Eksi ise artı oluyordu. D gibi bir doğal sayının 6 bölü A'la toplamı ve buradan da anladığımız üzere A tam sayı gelmesi için 6'nın çarpanlarına ihtiyaç duyuyoruz. O yüzden yanda 6 sayısının çarpanlarını bulalım. Hangi yöntemle bulalım? Yine Uğur Böceği yöntemiyle bulalım. Bir tam sayısıyla başladığımızda 1 ile 6'yı çarparsak 6'ya ulaşırız. Çarpanları bu. 2 çarpanı olabilir mi? Evet, olur. Çünkü 2 ile 3'ün çarpımı 6'yı verir. Pozitif tam sayı çarpanları. Negatif tam sayı çarpanları da düşünmeliyiz. Çünkü A tam sayı olabiliyor. Negatif de olabilir demek istiyor. O zaman negatif tam sayı çarpanlarını da yanda yazalım. Eksi 1 ile eksi 6'nın çarpımı 6'yı veriyor. Eksi 2 ile eksi 3'ün çarpımı da 6'yı veriyor. A'nın alabileceği bütün tam sayı değerlerini bulduk. Şimdi burada yerine koyarak buradaki eşitliği sağladığını görürsek tamam, doğrudur diyebiliriz. Şimdi ilk önce bir çarpanını alalım. 1'i denediğimizde 6'yı 1'e böldüğümüzde 6 gelir. 6 ile hangi doğal sayıyı toplarsak 5'e ulaşabiliriz? Öyle bir doğal sayı yok. Ancak olsa eksi 1 gibi bir tam sayı olur. O yüzden buradaki 1'i alamıyoruz. Evet, çarpanları arasında ama buradaki eşitliği sağlamadığı için sen elenirsin. A 2 olsa 6'yı 2'ye böldüğümüzde 3 tam sayısı gelir. 3 ile hangi doğal sayıyı toplarsak 5 olur? 2. Evet, buradaki eşitliği sağladığı için A yerine 2 alabiliyormuşuz. A'nın değerleri arasında 2 var. Devam ediyoruz. Bakalım 3 çarpanı var mı? 3 çarpanını koyduğumuzda 6'yı 3'e böldüğümüzde 2 gelir. 5'ten küçükse buradaki doğal sayı olabiliyor 3 gibi. Tamamdır deriz. Bu da olur. 1, 2, 3'e baktık. Sırada 6 var. 6'yı 6'ya böldüğümüzde 1 gelir. 1 ile
4'ü toplarsak 4 de doğal sayı olduğu için 5'e ulaşırız. Tamam, 6 da sağlıyor. 6'yı da yuvarlak içine aldık. Eksi 1'e bakalım. A tam sayısı eksi 1 olduğunda 6'yı eksi 1'e bölersek negatif düşman gelecek. 6'yı 1'e böldüğümüzde 6 gelir. Eksi 6. Eksi 6 ile hangi doğal sayıyı toplarsak 5 olur? 11'den 6 çıkarsa 5 kalıyor mu? Evet. O zaman doğal sayıyı sağladığı için, bu eşitliği sağladığı için eksi 1 çarpanını da alırız. Eksi 2'yi koyalım yerine. 6'yı eksi 2'ye bölersek eğer işaret eksi olur. 6'yı 2'ye bölersek 3. Demek ki buradan eksi 3 geliyor. Eksi 3 ile hangi doğal sayıyı toplarsak 5'e ulaşırız? 8 doğal sayısı. Bu da sağlıyor. A yerine eksi 3'ü koyduğumuzda buradaki bölmeden eksi gelecek. 6'yı 3'e böldüğümüzde 2 gelecek. Eksi 2. Peki eksi 2 ile hangi doğal sayıyı topladığımızda 5'e ulaşırız? Tabii ki o da 7'dir. Bu da sağladı. Eksi 6'yı yerine koyalım. 6 bölü eksi 6'dan eksi 1 gelir. Eksi 1 ile hangi doğal sayıyı toplarsak 5'e ulaşırız? 6. Evet, bu eşitliği sağladı. O zaman bu da vardır. Bakalım kaç tane değer alabilmiş? 1'i elemiştik. 2, 3, 5 ve 7. 7 farklı değer bu sorunun cevabı olacaktır. Sorumuzun cevabı 7'dir. Bir sonraki sorumuza geçtik. İki basamaklı birbirinden farklı 3 doğal sayının toplamı 218'dir. Buna göre bu sayıların en küçüğü en az kaç olabilir? İki basamaklı birbirinden farklı 3 doğal sayı. İki basamaklı birinci sayımız. İki basamaklı ikinci sayımız. İki basamaklı üçüncü sayımız. Üçü de birbirinden farklı sayılar. Ayrıca toplamı 218 etsin diyor. O zaman bunları toplayacağız. Artı ikinci sayımız. Artı üçüncü sayımız. Önemli kısma geliyoruz. Bu sayıların en küçüğü olacak. Mesela şu olsun en küçüğü. En küçüğü de en az olacak. İşte burada ince düşünceler başlıyor. Mantığımızı bir konuşturalım. Burası en az ve en küçük olacaksa geri kalan toplananlar olabildiğince en büyük olsun. Geriye kalan zaten en küçük olur. Öyle değil mi? Basit düşünelim. Mesela 10'la toplarsak geriye kalan sayılar epey bir büyük olur ve böylelikle burayı olabildiğince küçük almış oluruz. Tamam? Yeterince somutlaştırıp kafamızda mantığını oturtturduysak haydi o sayıları düşünelim. İki basamaklı en büyüğü 99. Burası 99 olabilir diye yerine bir yazalım. Peki bir diğer sayı yine en büyük olan 99 olabilir mi? Hayır, olamaz. Çünkü neden? 99'dan farklı bir sayı seçmeliyiz. O şartı koştuğu için o zaman onun bir küçüğü olan 98 sayısını alırız. Burası da 98 olsun. Bunları toplayacağız. En az en küçük sayımızı aldık. Artı. İkisi 100 100 olsaydı, hani böyle sıfırlı sayıları düşünüp topladığımızda daha kolay olduğu için 200 olacaktı. Ama buradaki toplananlar 100'den 1 eksik. Burada da 2 eksik. O zaman 200'den 3 tanesini çıkardım mı toplamı bulurum. 200'den 3 geriye gittiğimizde 197 gelir. Zihinden pratik toplamaları sorularımızda da vermeye çalışacağız. Tamam. En küçük sayımız da 197'yi topladığımızda 218 ediyorsa buradaki sayıyı bulmak için toplamdan 197 toplamını çıkarırız. Çıkardığımızda bakalım geriye ne kalıyor? 1, 2. Yani aslında buradaki sayımız 21'miş. 21 sorunun bizden istediği cevap olur. Çünkü verilen bütün şartları sağlamıştır. Yeni sorumuzu okuyoruz. İki basamaklı birbirinden farklı 5 doğal sayının toplamı 109 olduğuna göre bu sayıların en küçüğü en fazla kaçtır? En küçüğü en az kaç? Soru tipi vardı. Şimdi de en küçüğü en fazla kaç? Burada nasıl ince düşünceler gerekli? Haydi hep birlikte bakalım. İki basamaklı birbirinden farklı. Bu iki basamaklı işte. Ve 5. sayı. Bunların toplamı diyor ki bize, şöyle aralarına koyalım. Toplamı 109 olsun diyor. Bu sayıların en küçüğü, şurası en küçüğü alalım. En fazla kaç olsun? Onu da not alalım. Toplanan en küçük sayı diyor ki olabilecek şekilde en fazla olsun. Yani diğer toplananlara aslında yakın olsun demek istiyor. Buradaki en fazla kelimesi şu mantığa götürüyor. Diğer toplananlarla ben yakınım. Tamam, onu not alalım, çok önemli. Buradaki ince düşünceye göre yapacağız bunu. Fazla yakınlığı, hani birbirlerine olabildiğince yakın olmanın meselesini aslında eşit olarak düşünsek. Buradaki sayı tabii eşit yapmayacağız, istediği koşulu uygulayacağız ama ilk önce eşit düşünerek sonra yakınlığına doğru ilerletsek diyorum. Bunlar birbirine eşit olsaydı toplamı 109'sa 109'u o eş parçalara bölecektim. Kaç tane eş sayı var? 5 tane eş sayı var. O yüzden 109'u 5'e bölerek ilerlesek bakalım neler olacak. Birin içinde 5 yok. O zaman diğer basamağı da kendine kattık. Onun içinde 5 2 kere var. Çıkarma işlemi bitti. Kullanmadığımız sayıyı indiriyoruz. 9'un içinde 5 bir kere var. Kalanla bölme oldu. Zaten sayıların birbirine eşit olmayacağı da aşağı yukarı buradan da belli. Buradaki sayıların hepsi 21 olsaydı toplam kaç edecekti? 105 edecekti. Sayılar eşit olunca 105 ise bizim toplam aslında 109 ise demek ki bize daha büyük sayılar lazım. Yani ortadaki sayı 21 olmasın gibi düşünelim. Ortadan bir aşağıda olsa daha büyük sayılar gelebilir diye yorumlayabiliriz.
Buradan sonrası ya bu tarafta olacak 21 tam ortada olmayacak veya da şu tarafta olacak. Biz şansımızı buradan deniyoruz ki çünkü 109 gibi daha büyük bir sayıya gitmesi için ortadaki sayı buraya kaysın, geri kalanları daha büyük iki basamaklı sayılar olsun diye. Bu anlaşıldıysa denememize başlıyoruz. 21 burada olsa birbirine olabildiğince yakın sayı olan 22 var. Daha sonra 23 var ve 24 var. Bir öncesi de 20 olabilir değil mi? Deniyoruz. 7, 9, 10 geldi. Elde var 1. Buradan da 5 tane 2'den 10 geldi. 10 ile eldeki 1'i topladığımızda 11 etti. 110 etti öyle değil mi? Bu deneme yöntemimizle elde ettiğimiz sonuç 109 olmadı. O yüzden değiştiriyoruz sayıyı. Yani bizim elde ettiğimiz toplamdan bir fazla. O zaman buradaki en küçük sayı en fazla 20 olmuyor da bir düşüğü olacak. Onu deneyeceğiz. 20 olmadı. 19'u deneyeceğiz. Sayıyı neden bir küçülttüm? Çünkü 20'yi verdiğimizde 110 geliyor. Bana bir aşağısı lazımsa o zaman en fazla küçük sayı 20 olmuyor da 19 olabilir diye düşünebiliyoruz. 109'a ulaşırız. Bizim en küçük sayımız en fazla 20 olmadı da 19 oldu. O zaman bu sorunun cevabı 19'dur. Eğer bu şekilde deneyip yine o iki toplamdan yola çıkarak hangi sayıları ne şekilde kaydıralım, ilerletelim mi, bir ilerletelim mi, iki geriletelim mi bunları düşünebiliyoruz. Tamam. Sonraki iki sorumuz evet bu konuyla çok bağlantılı ancak rasyonel sayılar konusuyla da bağlantılı. Biz şimdi tam sayılarda yol alıyoruz. O yüzden buradaki oran ve 5'te 2 gibi sayılar rasyonel sayılara girdiği için bu soruyu rasyonel sayılar başlığında bakacağız. Yandaki çarpma işlemi yanlış yapılmıştır. Zaten bize bu yanlış yapılmıştır demeseydi bile buradan belli. İki basamaklı bir çarpanla iki basamaklı çarpanı çarptığımızda ilk sırada evet bu şekilde tam aynı hizada basamakların aynı hizasında yazıyorduk ama ikinci satıra geçtiğimizde bir basamak kaydırıyorduk. Burada onu yapmamış, kaydırmayı unutmuş. Yanlış. Tamam. Doğru çarpım ile BA iki basamaklı sayının toplamı kaç olur? Saksılı çiçekli anlatımlarımızı hatırlayanlar bu yanlış yapılmış sorularda daha da rahat edecektir. Alttaki çarpanda saksıda 3 sayısını görüyoruz. 3 ile yukarıdaki sayıyı çarpıyor ve buraya yazıyoruz. Öyle değil mi? Yaptığı işlem 3 çarpı AB iki basamaklı sayısı oluyor. Aşağıda kaydırmasa da yine yaptığı işlem nedir? Alttaki çarpandaki saksıda 2 sayısı var ve yukarıdaki AB sayısına doğru çiçek açacaktı. Yani 2 tane AB'nin çarpımını buraya yazmış olacaktı. Topladığında burada 3 tane AB var, burada 2 tane AB var. Toplam 5 tane AB edecek. 5 sayısıyla AB sayısını çarptığında 105 elde ediyormuş. Çarpımı biliyorsak, çarpımın içinde kaç tane 5 sayısı varsa AB odur diyoruz. Yani 105'i 5 eş parçaya bölersek AB sayısının ne olduğunu bulabiliriz. Haydi bölmemizi yapalım. 1'in içinde 5 yoktur. O yüzden yanındaki basamaktaki sayıyı da aldık. Onun içinde 5 2 kere var. Çıkarma işlemi bitti. Kullanmadığımız sayıyı indiriyoruz. 5'in içinde 5 bir kere var. Aslında AB sayısı 21'miş. Şurada AB gördüğümüz yere 21 yazıyoruz. 23 çarpanıyla doğru şekilde çarpıp doğru çarpıma ulaşacağız. Evet, saksımız ilk önce buraya, daha sonra buraya açılacak. 3 kere 1'den 3 gelecek, 3 kere 2'den 6 gelecek. Diğer saksıya geçtik. İlk önce binler basamağına çiçek açıyor, daha sonra onlar basamağına. 2 kere 1'den kaydırıyoruz, 2 gelir. 2 kere 2'den 4 gelir ve bu şekilde toplamalıyız. Doğru çarpımla yani 483 ile şimdi A, B 21 ise şu A dediğimiz sayı 2'dir, B dediğimiz sayı 1'dir. B, A da onun tam tersi olan 12'dir. Aslında 12'yi toplamamızı istemiş, toplarız. Birler basamağını topladık 5, onlar basamağını kendi aralarında topladık 9, yüzler basamağına 4 var. Bizden istediği sonuç 495. Bir sonraki sorumuza geçtik. Bu aynı zamanda topluluğumuzdaki gönderiler kısmındaki anketteki bir sorudur. Okuyoruz. Aşağıdaki her kutunun içine farklı bir rakam gelecek şekilde rakamlar yerleştirildiğinde tüm bölme işlemleri sonucu tam sayı olmaktadır. Buna göre eksi a, eksi b, eksi c, eksi d, eksi e işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisinin tam böleni olabilir? Öncelikle farklı rakamların hepsini yazalım. Rakamlar olarak 0 var, 1 var, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 olamaz. Zaten ilk videomuzda da rakam tanımını vermiştik. Daha da fazla üstüne durmadan ilerliyoruz. Şimdi bölme işlemleri yapabilmek için en büyük sayıdan da başlayabilirim, en küçük sayıdan da başlayabilirim. Haydi ben en büyükten başlayayım. 9 buradaki rakamlardan hangisine tam bölünür? Çünkü tam bölünmesi lazım ki sonuç tam sayı gelsin. 9'u bölebilecek birçok sayı var ama ilk aklımıza gelen 3 değil mi? 9'u örneğin 3'e bölsek 3 gelir. Bunu yapabiliriz. Şimdi 9'u 1'e bölmeyi saklayalım. Çünkü burada daha diğer sayılara 2'ye, 4'e, 3'e bölünemeyen sayılar olabilir. O yüzden 1 ve 0'ı onlara saklayalım diye düşünüyoruz. Ve 9'u 3'e bölerek başlayalım. Buradaki kutuda 9 olsun, burada 3 olsun ve A sayısı 9'un 3'e bölümünden 3 gelsin.
Tamam, bunlar gitti. Şimdi 8 ile devam edeyim. 8'i 2'ye de bölebilirim. 4'e de bölebilirim. Haydi biz 8'i 4'e bölelim. 2'yi daha sonraki sayılara saklayabiliriz. 8'i 4'e böldüğümüzde sonuç 2 gelir. 8 de gitti, 4 de gitti. 7'yi buradaki rakamlardan hangisine bölebiliriz? 7 6'ya bölünmez, 5'e bölünmez, 2'ye bölünmez. Haydi biz onu 1'e bölelim diye düşünelim. Tabii diğer olasılıklar da var. Onları da ele alacağız yavaş yavaş. 7'yi 1'e böldüğümüzde 7 gelir. Yani C 7 olabilirmiş. 7 de gitti, 1 de. 6 sayısına geriye kalan rakamlardan hangisine bölebiliriz? 2'ye rahatlıkla bölünür. O yüzden 6 ile 2'yi seçelim. 6'yı 2'ye bölersek 3 sayısı gelir. Tamam. Bunlar da gitti. Kalan rakamlar 5 ve 0. 5 0 5 sıfıra bölünebilir mi? Hayır. Bölen 0 olamıyordu. 5 bölü 0 gibi bir sayı neydi? Tanımsızdı. Burada 5 bölü 0 yerine ne yazabilirim? 0 bölü 5 yazabilirim. Yani 0 rakamını ancak bu şekilde değerlendirebilirim. Çünkü 0'ı hangi tam sayıya bölersek bölelim yine sonuç 0 geliyordu. İşte o bilgiyi burada kullanabilirim. E sayısı 0 geldi. Bir de diğer durumu düşünelim. Yine buradaki sayıları aynen bırakayım. Bu sefer bu 5 ile 7'yi 0 bir değiştirsem. Öyle düşünelim. Bu sefer 7'yi 1'e değil de ilk önce 5'i 1'e bölseydik. Yani şu 7 kalsaydı, 0 kalsaydı. Hatta şu şekilde yapalım. 7 kaldı, 0 kaldı. Çünkü 5 ile 1'i ilk önce bölmüş oldum diyelim. C sayısı ne gelecekti o zaman? 5 gelecekti. Geriye kalan 0, 7 rakamını nasıl değerlendirdim? Bu sefer 0'ı 7'ye bölerek E'yi kaç bulurduk? 0. Bir diğer şekilde daha düşünsek. 9'u 3'e böldük, tamam 3. Ama bu sefer 8'i 4'e değil de 8'i 2'ye bölseydim B 4 gelseydi. Geriye kalan 6 ile 4'ü birbirine bölebilir miyiz? Hayır, tam bölünmez. D tam sayı gelmez. O yüzden diğer olasılıklar aynı şekilde kalsın diyorum. Sadece bunları belki değiştirebilirim diye düşünüyorum. Şıklarda ona göre ilerleyeceğiz. Birinci durum. İlk önce pembeli sonuçları kendi arasında topluyoruz. Daha sonra şuradaki değişik yeşil olasılıkları toplayacağız. 3 ile 7'yi toplasam 10 geliyor. 10 ile 2'yi topladık 12. 12 ile 3'ü topladık 15. 15 ile 0'ı topladık 15. Neden topluyoruz bu arada, onu da söyleyeceğim. Sonuçta bize ne istiyor? Buradaki sayıların negatiflerinin toplamını istiyor. Eksi A dediği eksi 3. Eksi B dediği eksi 2. Eksi C dediği eksi 7. Eksi D dediği eksi 3. Eksi E dediği eksi 0. Yani düşmanların toplamını istediği için topluyoruz. Düşmanların toplamından ne gelecektir? Eksi 15 gelir. Bir diğer duruma geliyoruz. Bu arada eksi 15'in tam böleni neler olabilir? Eksi 15'in çarpanlarına bakarak bulabiliriz. Örneğin eksi 1 ile 15 çarpanı olabiliyor. Çarpanı demek aynı zamanda tam böleni demekti. Bunu zaten biliyoruz. Eksi 2 olmaz. Eksi 3 olabilir. Eksi 3 ile 5'i çarparsak eksi 15 gelir. Eksi 4 olmaz. Evet, tamam, bu çarpanı var. Bir de ne olabilir? 1 çarpı eksi 15 olabilir mi? Evet, olabilir. Peki 3 çarpı eksi 5 olabilir mi? Çarptığınızda eksi 15'e ulaştığınızı görürsünüz. Demek ki çarpanların hepsi burada. Aynı zamanda bunlar tam bölenleri. Eğer sonuç eksi 15 olsaydı şıklardan birinde eksi 1, eksi 3, 5, 15, 1, 3, eksi 5, eksi 15 olabilirdi. Ama baktığımızda şıklarda bunların hiçbiri yok. Ya 25 var, 13 var, ya 10 var ya da eksi 10 var. Diğer çarpanlara ait bir sayı olmadığı için demek ki birinci durum değilmiş. İkinci durumda A'yı aynen almıştık, B'yi aynen almıştık. C bu sefer 5'ti, D 3'tü. Yine 0 gelmişti. Tamam, bunları toplayalım haydi. Çünkü bunların hepsinin negatif toplamını istiyor. Burada 3 2 daha 5 etti. 5 daha 10 etti. 13. 13'ü 0 eklersek yine 13. Demek ki buradaki işlemin sonucu eksi 13'müş. Onu yazıyoruz. Eksi 13. Eksi 13'ün tam bölenlerini nasıl bulabiliriz? Uğur Böceği yöntemimizdeki çarpanlarını bularak bulabiliriz. Şimdi eksi 1 tam sayısını alsak eksi 1 ile 13'ün çarpımından eksi 13 geliyor. Eksi 2 olmaz, eksi 3 olmaz. Geri kalan hiçbir sayı olmuyor. Peki 1 çarpanını alsak 1 ile eksi 13'ü çarparsak evet. Ne oluyor? Eksi 13'ü veriyor. Demek ki eksi 13'ün bütün çarpanları yani tam bölenleri burada. Tam böleni ne olabilir dediğinde eksi 1 olabilir, 1 olabilir, 13 olabilir, eksi 13 olabilir diyoruz. Şıklarda hangisi varsa odur. Eksi 13'ün tam böleni bakıyorum şıklarda 13 var. Evet. Doğru cevap 13'tür. 13 olabilir diyoruz. Bu sorunun cevabı 13 gelir. Yani 13'ü işaretleyenler doğru yaptı. Bu sorumuzdan sonra yeni soruya geçiyoruz. Eksi 4 tam sayısıyla eksi 18 tam sayısının çarpımı bölü 3 eksi 5 sonuç kaçtır? Şimdi diğer sorulara göre daha rahat bir soru. Ancak burada yeni başlangıç bir kamp için püf nokta vereceğiz. Şimdi işlem önceliği sıramız vardı. Bunu birçok işaret gördüğünde hep aklımıza getirecektik. Evet, bakıyoruz parantezin içi herhangi bir işlem gerektirmediği için sadece tam sayı var çünkü. Soldan sağa çarp veya böl. Bakıyoruz burada daha bunu çarpacağız sonra 3'e böleceğiz. Daha kısa daha pratik yol var. Soldan sağa gidince eksi 4 aynen kalsın. Çarpı da aynen kalsın. İlk önce eksi 18 ile 3'ü böleyim diyorum. Daha sonra geri kalanını aynen yazıyoruz. Çünkü bize bu serbestliği veriyor öncelik. Tamam.
Eksi 4 aynen kalır. İlk önce bölme işlemimizi yaparız. İlk önce işaret bölmesi yaparız. Düşmanımın dostu nedir? Düşmanımdır. Negatif kendini hep parantezli belli eder. Önceki notları uyguluyoruz. 18'i 3'e böldüğümüzde ise sayı 6 gelir. Aslında buranın sonucu eksi 6. Geriye kalanını aynen yazacağız. Tamam. Yine işlem önceliğine dikkat ederek ilerliyoruz. Soldan sağa bu sefer ne var? Çarp var. İlk önce işaretleri çarparız. Düşmanımın düşmanı dostumdur. Sonra sayıları çarparız. 4 kere 6 24. Geriye kalan eksi 5'i yazarız. 24 dostun içinden 5 tane düşman çıktı. Geriye kaç kalacaktır? 19 tane dost kalır. Yani bu sorunun cevabı 19 olur. Buradaki soldan sağa çarp durumunu engelledik mi? Bu önceliği yok saydık mı? Dikkat edin. Hayır saymadık. Buradaki çarpmayı aynen bırakıyoruz. Ama veya böl kısmındaki kısmı ilk önce yapıyoruz. Böyle bir durumda yanlışlık olmaz. Şunu şu şekilde de eğer aklınıza daha iyi kalacaksa not alabilirsiniz. Şurada çarpanlardan birini bölüp geri kalan çarpan defa ritmik sayarak ilerleyebiliriz. 18 çarpanını böldük. Eksi 4 defa ritmik sayarak ilerledik. Ya buradaki önceliği yok saymadık. Notlarımızı yanımıza alıp baka baka yapabiliriz. İleri testlerde veya branş denemelerinde artık notlara bakmadan, notlar zihnimizde canlanarak o şekilde ilerlemeye çalışalım. İlk başta ay bakmamaya çalışayım, ilk testlerde bakmayayım notlara. Hayır, üst üste bakın, üst üste bakın. İleriki testlerde bakma ihtiyacı hiç duymuyorsunuz. Hatta ezberlemiyorsunuz bile. Artık o zihinde canlanıyor. Bu işin püf noktası sadece videoda izlemek değil, kendi başımıza bu tavsiye ettiğimiz adımları uygulamaktır. İşlem önceliği notunu hatırladıysak onunla ilgili sıcağı sıcağına bir soru daha çözelim. Yani ilk önce o işlemleri kendi arasında yaparız. Daha sonra buradaki bölmeye geçeriz. Parantezin içi yok. Daha sonra demiş ki soldan sağa çarp. İşte bu var. Soldan sağa doğru gidince ne yapıyoruz? Çarpma işlemi yapıyoruz. Eksi 1 sayısını aynen aldık. Eksi işaretini aynen aldık. Ve buradaki 2 ile 13'ü çarpmak kaldı geriye. 2 kere 13 26 gelir. Bu pay kısmında eksi 1 ile eksi 26'yı toplamak var. Bunun sonucu da kaç ediyordur? Eksi 27. Aynısını payda için yapalım. Burayı aynen yazdık işarete kadar. Daha sonra şurayı bölüyoruz. 4'ü 2'ye böldüğümüzde nedir? 2'dir. Yani toplamından burası eksi 9 olacakmış. Yani payda da eksi 9 olacak. İşareti aynı şekilde yazıp buradaki işlemlere bakacağız. Evet, soldan sağa gidince ilk önce ne yapıyorduk? Parantezin içindeki işlemi yapıyorduk. Bakıyoruz parantezin içinde eksi 3 ile eksi 5'in toplamı var. Buradan 8 tane düşman yani eksi 8 gelir. Eksi 8'i parantezli yazarız, tamam. Şimdi sırada bölme işlemi kaldı. 48'in önünde gizli artı var. Artıyla eksinin bölümünden eksi gelir. Daha sonra sayıları böleriz. 48 ile 8'i böldüğümüzde 6 gelir. Pay eksi 6'ymış. Geldik paydaya. Buraya kadar soldan sağa doğru gittikçe ilk önce yapacağımız işlem çıkarma değildir, bölmedir. O yüzden şurayı aynen yazarız. Ta ki bölme işlemine gelene kadar. Onu 2'ye böldüğümüzde sonuç 5 gelir. Payda 11'den 5 çıkınca gelen sayıymış. O da nedir? 6'dır. Evet, buradaki bölme işlemini ilk önce yapacağız. İlk önce işaretleri böleriz. Düşmanımın düşmanı dostumdur. Sonra sayıları böleriz. 27'yi 9'a böldüğümüzde 3 gelir. Aradaki eksi işaretini koyduk. Şimdi buradaki bölmeyi yapıyoruz. Çünkü önce çıkarma yapılmaz. Buradaki bölme işlemi yapılır. İşaretlerini ilk önce bölerek yapacağız. Düşmanımın dostu düşmanımdır. Yani buradan negatif sayı gelecek. Eksi işaretini koyduk. Daha sonra sayıları bölüyoruz. 6'nın 6'ya bölümünden 1 gelir. Demek ki buradaki bölme işleminin sonucu eksi 1'miş. Tamam. Gitgide daha sade hale getirdik. Artı 3 var. Burada işaret çarpımı var. Eksinin eksiyle çarpımından artı gelir. Yeni soruyla devam ediyoruz. A sayısı aslında 75'in eksi 15'e bölümü olanmış. Bölümü olan bir sayı. B sayısı ise eksi 77 bölü 11'miş. Eşitlikleri veriliyor. Buna göre parantez içinde A artı B bölü 4 ifadesinin eşiti kaçtır? Burada bir sürü işaret görüyorsak işlemler var. O yüzden işlem önceliği var. Haydi bakalım. Burada verilen bilgiye göre A sayısını rahatlıkla bulabiliriz. Çünkü 75'in önünde gizli artı var. İlk önce işaret bölmesi yaparız. Daha sonra sayı bölmesi yaparız ve A tam sayısının kaça eşit olduğunu bulabiliriz. Yapalım. Dostumun düşmanı düşmanımdır. İşaret eksi oldu. Şimdi ise 75'i 15'e böleceğiz. 7'nin içinde 15 olamaz. Yanındaki basamağı da, basamaktaki sayıyı da aldık. 75'in içinde 15 kaç kere olabilir? Eğer 3 kere olsaydı 15 3 çarptığımızda 45 gelirdi. 75'e çok da yaklaşmadı. O yüzden 15 ile 5'i alsam diye düşünüyorum. 15 ile 5'i çarptığımızda evet 75 geliyor. Demek ki buradaki sayı 5 olacakmış. 15 çarpı 5'ten 75 geldi ve çıkarırız, bölme işlemini bitiririz. Sayımız 5 olacak. Eksi 5 tam sayısı. B'yi de bulabiliriz. 11'in önünde gizli artı vardı. Onu belirgin halde yazdık. İlk önce işaret bölümünü yapıyoruz. Düşmanımın dostu düşmanımdır yani eksi işareti. 11 ile hangi sayı çarparsam 77 olur? 1 kere 7'den düşünürsek 7 kere olabilir. 11 kere 7'den evet 77 gelir ve bölme işlemi biter. Buradaki sayı bu olur. A'nın B'nin değerini bulduysam yerine yazarak ilerleyebilirim.
B yerine eksi 7 yazıyoruz. Eksi 7'ye negatif sayı parantezli yazmalıyız. İşlem önceliğine dikkat etmeliyiz. Birçok işaret var ve işlem var. İlk önce parantezin içinden başlıyoruz. Parantezin içinde bakıyoruz. Buradaki işaretin çarpımı var. İlk önce şuradaki işaretin çarpımını yapacağız. O yüzden eksi 5'i aynen indirdik. Artıyla eksinin çarpımından ne gelecektir? Eksi gelecektir. Yani burası bu şekilde oldu. İlk önce bölme işlemini mi yaparız yoksa şuradaki işlemi mi yaparız? Bakıyoruz önceliğimizde parantezin içi var. O yüzden buraya yapıyoruz. 5 düşman 7 düşman etti bize 12 düşman yani eksi 12. Eksi 12 ile 4'ün bölümünü nasıl yaparız? 4'ün önündeki gizli artıyı artık belirgin yazalım da yanlış yapmamış olalım. İlk önce işaretleri bölüyoruz. Düşmanımın dostu düşmanımdır yani eksi işaret. Şimdi ise sayıları bölüyoruz. Bizim sorumuzun cevabı eksi 3'tür. Sorumuzu okuyalım. A, B, C doğal sayılardır. Köşelerinde doğal sayıların yazılı olduğu dikdörtgen sembolünün matematiksel ifadesi aşağıda verilmiştir. Bunlara göre A'nın en küçük değeri kaçtır? Bize verilen ifadeyi matematiksel olarak yazalım. Bu köşedeki harf bölünen olacakmış. Bu köşedeki bölen olacakmış. Buradaki örnekten de gözüküyor. Daha sonra buradaki köşede C artı 3 olduğu için o bölüm olacaktır. Ve bu köşedeki sayı da kalan olacaktır. Bunun matematiksel ifadesini de buraya yazalım. Bu köşedeki bu sefer bölünen oluyor. Evet. Buradaki bölen, bu bölüm, buradaki de kalan. Şimdi bunlardan yola çıkarak A'nın en küçük değerine ulaşmaya çalışacağız. Bir de bizim önceki notlarımız vardı. Onu uyguluyoruz. Notumuz buradaki kalan bölenden küçük olmalıydı. Bizim C dediğimiz doğal sayı 2'den büyük bir sayıdır. Biz A'nın en küçük değerine ulaşmaya çalışıyorsak C'yi olabildiğince küçük değer seçelim ki B küçük olsun. Oradan da küçük sayılarla A'nın en küçük değerine ulaşmaya çalışalım. O zaman C doğal sayısı 3 olur. C eşittir 3 olsun. Önceki verdiğimiz notlardan dolayı B eşittir C çarpı yani artık 3 çarpı 4 artı 2 olur. Soldan sağa doğru işlemleri yapıyoruz. 3 kere 4 12, 12 ile 2'yi toplarsak 14 olur. Bakıyoruz C değerini bulduk 3 doğal sayısı. B'yi bulduk 14 doğal sayısı. Geriye burada yerine koymak kaldı. B 14. C 3 olduğu için 3 3 daha 6 edecektir. Kalan 5 oluyor. Notumuzu uyguluyoruz. A sayısı eşittir 14 ile 6'nın çarpımı üzerine 5 eklediğimizde elde ettiğimiz sayı. Yine soldan sağa doğru işlem önceliğine dikkat ederek ilerliyoruz. 14 ile 6'yı çarptığımızda 6 kere 4 24 elde var 2. 6 kere 1 6. 6 ile 2'yi toplarsak 8 eder. 84 artı 5'miş. Buradan da sonuç 89 geliyor. A'nın en küçük değeri 89'dur. Sonraki sorumuza geçiyoruz. Daire doğal sayısının 46 ile çarpımından 184 gelir. Bunun matematiksel ifadesi nedir? Daire çarpı 46 eşittir 184. Soruyu okumaya devam edelim. Aşamaları daha sonra da yazabiliriz. Kare doğal sayısının 3 ile çarpımından 132 gelir. Daire basamak sayısından kare sayısının basamak sayısını çıkardığımızda sonuç kaç olur? İkinci cümleyi de yazalım. 3 sayısını çarpınca 132 geliyor. Diyor ki buradaki sayıların basamak sayısını birbirlerinden çıkarın. Yani buradaki sayıyı ben aslında bulmak zorunda değilim. Buradaki sayıyı da bulmak zorunda değilim. Sadece buradaki sayının basamak sayısını bulmam yeterlidir. Bunun yöntemini vermiştik. Hatırlayalım birlikte. Buradaki dairenin değerini bulabilmek için ne yaparız? Çarpma işleminin tersi olan bölme işlemini yaparız. Yani 184'ü 46'ya bölersek aslında biz daire sayısına ulaşırız. Ama bölmeyi tam yapmak yerine bunun basamak sayısını bulabiliyorduk. Birlikte yapalım. Öncelikle en büyük basamaktaki sayıyı soruyorduk. 1'in içinde 46 var mıdır? Hayır yoktur. Buradan bir 0 geliyordu. Hani burada bir basamak yok. Yüzler basamağı bölümde olmayacak demektir. Sonra yanındaki basamaktaki sayıyı da 18'e soruyoruz. 18'in içinde 46 var mıdır? Hayır yine yoktur. O zaman buradaki 2 basamak yoktur bölümde. Geriye kalan buradaki basamak işte bölümdeki tek basamaktır. Yani aslında dairede bir basamak bulunmaktadır. Hatta bunu şu şekilde yazmıştık. İlk 2 basamaktaki sayı bölenden küçük ise geriye kalan tek basamak bölümdeki basamak sayısıdır. Bir basamaklı sayı. Aynı yöntemi yanda uygulayacağız. 132 sayısını 3'e bölersek aslında buradaki dikdörtgenin değerini buluruz. Ama bölmek yerine bakıyoruz. En büyük basamaktaki sayıya sorduğumuzda 1'in içinde 3 yoktur, küçüktür. Ama 13'ün içinde 3 olduğu için evet burada bulunan basamak bölümdeki basamakta vardır. Burada bulunan basamak bölümdeki basamakta var demektir. Sadece bunda olmadığı için yüzler basamağı yoktur. O zaman bölüm 2 basamaklıdır. Kare 2 basamaklı sayı oluyor. Evet sorumuz bitti mi? Hayır bize diyor ki bu sayının basamak sayısından bu sayının basamak sayısını çıkar sonuç kaç olur?
Bir basamaklı daire sayısından iki basamaklı kare sayısını çıkardığımızda sonuç -1 olur. Yani bu sorunun cevabı -1'dir. Sondan 3. sorumuza geçtik. 2 basamaklı doğal sayı ile 3 basamaklı doğal sayının çarpımından en az daire basamaklı bir sayı gelir. 2 basamaklı doğal sayı ile 3 basamaklı doğal sayının çarpımından en çok kare basamaklı bir sayı gelir. Yukarıda verilen bilgilerin doğrultusunda buradaki işlemin sonucu kaç olur diyor. Peki çarpma işleminde çarpım en az veya en çok şekilde kaç basamaklı olur, nasıl bulabiliriz? İşte bu sorunun cevabını bu soruyla verebiliyoruz. Yani burada aslında konuya dair bir bilgi de veriyoruz. Örneğin 10 sayısıyla 100 sayısını çarpalım. Çünkü neden? 2 basamaklı en küçük sayı bu, 3 basamaklı en küçük sayı bu. Bunların çarpımından en az kaç basamaklı çarpım geliyor? Buradan bir görebiliriz. Birler, onlar ve yüzler basamağında 0 olacaktır. Çünkü 0 çarpmada yutan elemandı. Geriye kalan sayı bir kere birden 1 gelir. Yani bu çarpma işleminin sonucu 1000'dir. Basamak sayısı 2'dir. Bunun basamak sayısı ise 3'tür. Çarpımın basamak sayısı ise 4'tür. Buraya ulaşmak için hangi işlemleri yapabiliriz ya da öyle soralım. Buradaki basamak sayıyla diğer çarpanın basamak sayısını toplarsak 5 geliyor. Bunların içinden 1'i çıkarırsak 4'e ulaşıyoruz. Topladık, 1 çıkardık ve çarpımın basamak sayısına ulaştık. Basamak sayısı. Çarpım C olsun. A sayısı M basamaklı bir sayı ise, B sayısı N basamaklı bir sayı ise, bunların toplamından 1 çıkarırsak C sayısının basamak sayısını buluruz. Demek ki bölme işleminde sonucun basamak sayısını bulabiliyorsak, çarpma işleminde de sonucun basamak sayısını en az veya en çok olacak şekilde bulabiliriz. En az bulma yöntemini verdik, en çok bulma yöntemine de bakalım. 2 basamaklı doğal sayıların en büyüğü 99. En çok sayıyı bulmaya çalıştığımız için 3 basamaklı en büyük sayılardan 999'u aldık. 2, buradaki basamak sayısı 3. 99 ile 999'u çarpınca çarpım 98.901 geliyor. Sonucun basamak sayısına baktığımızda ise 5 basamaklı bir sayı oldu. Demek ki basamak sayısında ne oluyormuş? Birbirleriyle toplaması yeterli oluyormuş. Çarpımın en çok basamak sayısı, çarpım en fazla çarpanlarının basamak sayılarının toplamı olur. Evet, buradaki notlarımız anlaşıldıysa haydi bakalım soruyu çözmeye çalışalım. 2 basamaklı doğal sayı. 2 basamaklı, 3 basamaklı doğal sayı demiş. O zaman 3 basamaklı ve bunların çarpımı demiş. En az bu kadar basamaklı. En az nasıl bulunuyordu? Buradaki basamak sayısıyla buradaki basamak sayısını toplayıp bir tane çıkarırsak en az kaç basamaklı olduğunu verir. O da 4'tür. Yani daire dediğimiz değer 4'müş. Çünkü daire basamak sayısını belli ediyordu. Basamak sayısı 4 ise daire 4'tür. Bu sefer 2 basamaklı doğal sayısı ile 3 basamaklı doğal sayısının çarpımından en çok olanını bulacağız. Çarpımın en çok basamak sayısı ne olabilir diye sorduğunda direkt çarpanların basamak sayısının toplamını alıyoruz. Yani çarpım en çok 5 basamaklı olur. O zaman kare değeri de 5 olur. Daire yerine 4'leri yazıyoruz. Kare yerine ise 5'leri yazıyoruz. Soldan başlayarak çarpma veya bölme. İlk önce o zaman çarpmayı yapıyoruz. 4 kere 5'ten 20 gelir. Burası 20. Bölme işleminin işareti. 4 var, eksi 4 var. İlk önce çıkarmayı mı yaparız yoksa bölme mi? Tabii ki işlem önceliği sırasında ilk önce bölme işlemini yaparız. 20'yi 4'e bölersek 5 bölümünü buluruz. Burası 5 geldiyse geri kalan sayıyı aynen yazarız. 5'in içinden 4 çıkarsa da 1 kalır. Sorumuzun cevabı 1 olur. Evet, sorumuzun cevabını bulduk. Konu hakkında almamız gereken notu aldık. Son 2 sorumuzla bitireceğiz. Ancak son 2 sorumuzda yine işlemle ilgili kısa yol vereceğiz. O yüzden onları da iyi bir şekilde dinleyip geri kalan soru bankalardaki soruları çözmek size düşüyor. Karşımızda birçok işlem var. O yüzden işlem önceliği sırasını dikkate alarak ilerliyor. Parantezin içine sol içten başlayarak başlıyorduk. Buraya baktığımızda parantezin içindeki işlemi yapamıyoruz, öyle değil mi? Neden? Burada bir bilinmeyen var. O yüzden hemen bir dışındaki işleme çıkıyoruz. Evet, parantezin dış kısmında sanki ilk önce çıkarma işlemlerini yapmalıymışız gibi gözüküyor ama işlem önceliği sırasında bizim çıkarmadan önce ne vardı? Çarpma işlemi vardı. O yüzden şu baştaki ifadeleri aynen yazalım. Geriye kalan şu çarpma işlemini nasıl yapabiliriz ona bakalım. Buradaki çarpanı parantezin içine ne yapabiliyorduk? Dağıtabiliyorduk. Neden? Çarpmanın özel gücünden. İlk önce okumuzu buraya çıkarıyoruz. Daha sonra buraya. Dağılma özelliğini uyguluyoruz. 7 kere 15. Bu okla işimiz bittikten sonra sıradaki işaret eksi 10'u koyuyoruz. Daha sonra 7 tane kutu geliyor bize, değil mi? 7 kere kutu. Parantezimizi kapattık. Eşitliğin sağ tarafında da işlem uygulamaları var. İlk önce parantezin içinden başlıyoruz. Yalnız parantezin içinde bilinmeyen olduğu için işlemi gerçekleştiremiyoruz. O yüzden hemen bir dışına çıktığımızda çarpma işlemini görüyoruz. Çarpma işleminin dağılma özelliğini kullanıyoruz. Oklarımızı çekelim.
Burada 5 kere kutu vardı ama 2 ile çarpınca 2 kere 5'ten 10 kere kutu olur. Sıradaki işaret artı. Daha sonra ne var? 2 ile 11'i çarpmak var. 2 kere 11 22 eder. Aşamalı aşamalı ilerliyoruz. Sırada hangi işlem var? Buradaki eksiği parantezin içine dağıtacağız. Burada herhangi bir işaret yoksa işaret parantez içine kayabiliyordu. İyi hatırlayalım. Bu tarafa kayınca ne var? Eksi ile eksinin çarpımı var. Düşmanımın düşmanı dostundur. Yani 7 tane kutu gelir bize, tamam? Burada bilinmeyen olduğu için herhangi bir işlem yapamıyoruz. Aynen indiriyoruz. Bu çarpmadan önce ilk önce parantezin içindeki işlemi yapmalıyız. Burada zaten bilinmeyen olduğu için bir şey yapamıyoruz ama burada yapabiliriz. 5 düşman, 105 düşman eder bize 110 düşman. Yani eksi 110. Parantezin içinde yapabileceğimiz işlem kaldı mı? Kalmadı çünkü bilinmeyen var. O yüzden hemen parantezin dışındaki işleme geçtik. Bakıyoruz çarpma işlemi var. Yine çarpmanın dağılma özelliğini uyguluyoruz. Haydi oklarımız gelsin. 3'ün önünde gizli artı vardır. İlk önce işaretleri çarpmalıyız. Artıyla eksinin çarpımından eksi gelir. Sonra sayıları çarpıyoruz. 3 kere 110, 330 eder. Buradaki okla işimiz bitti. Sırada artı işareti var. Bakıyoruz burada 7 tane kutu var. 3 kere 7'den bilinenleri kendi arasında çarparak ilerleriz. Bilinmeyenle bir işlem yapamayacağımız için. 3 kere 7'den 21 gelir. Yani 21 tane kutumuz oldu. Önceden aldığımız çok önemli notlardan birini uyguluyoruz. Elimizde çünkü bilinmeyenler var. Bir de bilinenler var. O zaman diyoruz ki bilinenler kendi arasında bir yönde toplansın, bilinmeyenler de diğer tarafta toplansın diyoruz. Bilinenler arasında bunu sağ tarafa alalım, daha güzel sayılar gelebilir. Bilinmeyenlerden bunu da sol tarafa alalım. Buradaki tam sayıyı eşitliğin diğer tarafına geçirirken işaret değiştiriyor, artı oluyordu. Yani artı 330 olur. Buradaki bilinmeyeni eşitliğin sol tarafına gönderirken önündeki gizli artı eşitliğin diğer tarafına geçince eksi olur. Yani eksi 10 tane kutu olur. Haydi artık kendi aralarındaki düzenlemeleri yapalım. Burada 21 tane kutu var. Burada eksi 10 tane kutu var. 21 kutunun içinden yani 10 tane kutuyu çıkardığımızda 11 tane kutu kalır. Bunu bulabilmek için ne yaparız? Şuraya 350 yazabilmişiz. 352 olarak düzeltelim. 352'yi 11'e böldüğümüzde kutuyu bulabiliyoruz ama kısa yöntemimizi verelim. Eğer çarpanlardan biri 11 ise sonuca dikkat edelim. Birler ve yüzler basamağında bulunan rakamın birbirleriyle toplamından elde edilen toplam ortada ise aslında bize demek istiyor ki diğer çarpan olarak ben aslında 32'yim diyor. Yani yüzler basamağındaki rakamla birler basamağındaki rakamı alırsak 11 ile hangi sayının çarpıldığını bulabiliyoruz. İşte bu kadar kısa. Tabii bölme de yapabiliriz ancak bu yöntemi de vermek istedik. Kutumuz 32'ymiş. Sorumuzun cevabı 32 olur. Son sorumuz böyle bir eşitlik verilmiş bize. Olduğuna göre dairenin kaç olduğunu bulunuz. Pay kısmında bulunan bölünen de hatırlayalım. 4'te bölen. Bölme işleminde 4 bölenken çarpma işleminde buradaki sonucun yani çarpanın diğer çarpanı olur. Soru bize bu şekilde de verse, şu şekilde de verse biz buradaki böleni eşitliğin karşı tarafına çarpı olarak atabiliriz. Tam sayılarda bir sayı eşitliğin karşı tarafına geçerken işaret değiştiriyordu. Peki burada niye işaret değiştirmedi? Dikkat edersek notun ayrıntıları çok önemli. Eğer önündeki işaret artı veya eksi ise eşitliğin karşı tarafına geçerken tam zıttı olur dedik. Ama çarpma ve bölme için bunu söyledik mi? Çarpım durumundaysa eğer zıt işlemi bölme işlemi olur. Eğer bölme durumunda ise eşitliğin diğer tarafına geçerken zıt işlemi ne olacaktır? Çarpı olacaktır. Yani hiç artıdan ve eksiden bahsettik mi burada? Hayır, bahsetmedik. Demek ki böyle bir ifade gördüğümüzde paydadaki veya bölendeki sayı sonuçla çarpan durumuna girebilir. Burada da gözüktüğü üzere çarpandır. Bundan sonra bunu bu şekilde gördüğümüzde böyle de yapabiliriz. Bunu bu şekilde gördüğümüzde böyle hızlıca yapabilmeliyiz bu not sayesinde. İşlem önceliğinde parantezin içi var. Parantezin içinde bir çarpma işlemi var. 6 kere 25 kaç edecektir? Bu tarafı yine aynen indiririz. Parantez içinde yapacağımız hiçbir işlem yok. O yüzden parantezin dışına çıkarız. Parantezin dışında çarpma işlemi olduğu için çarpmanın toplama üzerine dağılma özelliğini uygularız. 4 kere daire, 4 daire. Bu okula işimiz bitti. Sıradaki işaret artı. Daha sonra 4 ile 150'yi çarpmak var. 4 kere 0'dan 0 gelir. 4 kere 5'ten 20'nin 0'ı elde var 2. 4 kere 1'den 4. 4 ile elde 2'yi topladığımızda 6 eder. Evet. Şimdi ne var karşımızda? Bilinmeyenler, bilinenler var. Ne yapıyoruz? Bilinmeyenleri bir tarafa topluyoruz. Biz sol tarafa toplayalım. O zaman bunu bu tarafa geçirelim. Buradaki bilineni de sağ tarafa geçirelim. Artı 4 tane daire eşitliğin diğer tarafına eksi olarak geçer. Tamam, eşittir. Eksi 38 eşitliğin diğer tarafına artı 38 olarak geçti.
15 tane daireden 4 tane daire çıkarsa 11 tane daire kalır. 638'i toplarsak 638 eder. Karşımızda 11 ile bir sayının çarpımı var. 11 ile bir sayı çarptık ve sonuç 638 oldu. Birler basamağına bakıyoruz, 8 rakamı var. Yüzler basamağına bakıyoruz, 6 rakamı var. Bunları birbirleriyle topladığımızda ortadaki sayı 8'de 6'yı topladığımızda ama 14 eder. Burada 14 değil de 3 var. O zaman bir şeyler yakın gibi, bir oyunlar var gibi. Bunun toplamından ne geliyordu? 14 geliyordu. Ama burada ise ortada 3 rakamı var. Demek ki artı 1 aslında eldeden gelen artı 1'miş. Şuradaki artı 1 eldeyi geri çıkarsam çarpanın esas sayısına ulaşabilir miyiz? Neden olmasın? Tabii ulaşabiliriz. Buradaki bir fazlalığı çıkaralım. 5 kaldı. Aslında bizim onlar basamağımızda 5 rakamı varmış. Birler basamağımızda ise 8 rakamı varmış. 638'i 11'e bölerek klasik yoldan da bulabiliriz. Buradaki 58 sayısını. Bu şekilde de bulabiliriz. Dairenin sonucu 58 gelir. Sorumuzun cevabı 58 olur. Bu videomuzda neleri öğrenmiştik? Şöyle hızlıca bir toparlayalım. Çarpanlardan biri 11 olunca kısa yoldan bulma yöntemlerini gördük. Eğer bölme durumundaysa veya kesir çizgisi varsa eşitliğin diğer tarafına bölen çarpan olarak geçiyordu. Onun notunu aldık. O da çok önemliydi. Çarpanların basamak sayılarından yola çıkarak çarpımın basamak sayısını en az olacak, en çok olacak şekilde bulma notunu öğrendik. Bölme işleminden gelen bölümün basamak sayısını hatırladık. Bölme işlemindeki bölenin kalandan büyük olma durumunu uyguladık. İşlem önceliği sırasına hep dikkat ederek işlemleri yaptık. Önce işimize gelen veya kısmında ilk önce bölmeyi kullanmayı gördük. Birçok bilinmeyen olsa da birbirine bölünebilen sayıları kendi aralarında organize ederek sonuca ulaşmaya çalıştık. Rasyonel sayılarda çalışmaya daha sonra geçeceğimiz mesajını verdik. En küçük sayının en fazla olması, en küçük sayının en az olma durumlarına baktık. En küçük sayı en fazla olmaya çalıştığında verdiği işlemlerin diğer elemanlarıyla birbirine oldukça yakın olduğunu vurguladık. Bu çok önemli bir nottu. Bir sayının çarpanlarını bulmanın ne kadar önemli olduğunu soru tiplerinde gördük. Zihinsel işlemler için birkaç not daha ekledik. Belki kullanmak isteyenler vardır diye dersimizi bitirdik.